Şimdi Donald Trump'tan Rusya'ya sert tepki var. Yani aslında Donald Trump'ın başından beri hep bütün liderleri aslında tavrı benzer. Yani benim istediklerimi yaparsan seni severim, yapmazsan sevmem gibi bir tavrı var. Putin'le de aynı şekilde, Putin'e de çok kızgınım diyor. Ama tabii hani benimle aynı yola gelirse bu kızgınlığım geçer gibi böyle bir amalı ifade de kullanıyor. Neler oluyor şimdi ABD, Rusya, Ukrayna üçgeninde? Şimdi malum yine Trump'ın aslında başkan seçilmeden önce de bir söylemi vardı, çok konuştuğumuz. 24 saat içerisinde ben Ukrayna savaşını bitireceğim diye. Şimdi Trump aslında göreve gelir gelmez o söylemden biraz geri adım attı. 24 saat içerisinde bitiremeyeceğini anlayınca şimdi de aslında bir an evvel bu anlaşmanın olmasını istiyor. Tarafları da biraz da o yüzden bu kadar zorluyor. Ama şimdiye kadar hep aslında Putin'i hoş tutacak türden açıklamalar yapmıştı. Putin'e karşı çok sert gitmemişti. Aksine daha çok hedefinde hep Zelenski vardı. Bu sefer ilk kez Putin'e karşı bir sert çıkışta bulundu. Şimdi bunun arka planında yatan sebep ne? Önce bir onu anlatmam gerekiyor. Şimdi Putin'in aslında uzun süredir söylediği bir şey var. O da şu. Malum Ukrayna'da savaş olduğu için Zelenski seçimleri erteledi. Putin de diyor ki Zelenski vakti zamanında Rusya ile müzakereleri yasaklayan bir kararnameye imza attı. Şimdi diyor Zelenski bu kararnameyi devre dışı bırakamaz çünkü Zelenski meşru lider değil. Seçim yapılmadı diyor Putin. Dolayısıyla benim diyor tamam müzakere yapalım da bu işin anlaşmayı imzalama kısmına geldiğimizde Zelenski meşru lider olmadığı için Zelenski'nin imzalamasının bir geçerliliği olmayacak diye bir şey atıyor ortaya Putin. Şimdi Cuma günü Putin bunu bir üst seviyeye taşıdı ve de şöyle bir şey söyledi. Gelin dedi Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri bunların himayesinde Ukrayna'da geçici bir yönetim kurulsun. Ve o zaman bu geçici yönetimle birlikte biz bu müzakereleri yürütüp barış anlaşmasını imzalayalım. Şimdi bunun üstüne de Trump dün NBC'ye verdiği röportajda dedi ki Zelenski'nin güvenilirliğini sorguladığı için Putin çok kızgınım. Yani burada çünkü Putin'in bu açıklamaları hep süreci bir tık daha uzatma anlamına geliyor aynı zamanda. Dolayısıyla şunu da söyledi senin de dediğin gibi. Şimdi bir yandan Trump diyor ki Putin'e çok kızgınım ama bir yandan da diyor ki eğer hani bu süreci eğer anlaşmaya varamazsak olur da bu anlaşmaya varamamamızın sebebi Rusya olursa o zaman ben Rus petrolüne yönelik de yeni vergileri, gümrük vergilerini hayata geçiririm. Yani Rusya'dan petrol alan herhangi bir ülke Amerika ile iş yapamaz hale gelir diyor. %50 gümrük vergisi uygularım diyor. Yani burada bu sefer birazcık tehditlerinin dozunu daha da arttırdı Rusya'ya karşı. Ama bir yandan da diyor ki eğer diyor doğru adımları atarsa Putin kızgınlığım hemen geçer. Onun da altını çiziyor. Yani bir yandan sert bir şekilde o tonunu yükseltmeyi sürdürüyor. Bir yandan da eğer Putin doğru adımları atarsa yine aynı yola gireriz. Putin'le benim aram iyi diyor. Bir de bu hafta içerisinde de yine bir Putin'le telefonda görüşebileceğini söyledi. Evet. Öyle bir beklenti de var. Şimdi bunları söylerken bir yandan Zelenski'ye de yine ama sert çıkıştı Trump. Çünkü neden? Orada da işte Amerika ve Ukrayna arasında Trump'ın göreve gelmesinden bu yana yılan hikayesine dönen bu maden anlaşması konusu var. Şimdi Trump ne yapıyor? Biden yönetiminin aslında Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımları hibe olarak değil, böyle görmediğini söylüyor. Borç olarak gördüğünü söylüyor ve bunları geri almak istiyor. Bu formülde de bu kapsamda bir maden anlaşması imzalanacak. Şimdi Trump dedi ki Zelenski'nin bu anlaşmadan çekilmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama eğer bunu yaparsa çok büyük ama çok büyük problemlerle karşı karşıya kalacak dedi. Maden anlaşmasından çekilirse. Çekilirse evet. Orada da yine Zelenski'yi tehdit etti. Bir yandan da diyor ki Ukrayna zaten asla NATO üyesi olamayacak. Zelenski de bunu biliyor. Sert söylemini sürdürüyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ukrayna'dan gelen açıklamalardan da anladığımız bu maden anlaşmasının bir türlü imzalanamamasının sebebi Washington yönetiminin sürekli yeni talepler, yeni istekler masaya koyması. Ama en son Washington Post'ta konuşan Ukraynalı bir yetkili şöyle demiş. Yani Amerika'dan öyle talepler geliyor ki sanki Amerika ve Ukrayna savaştı, Ukrayna kaybetti ve de biz sanki ömür boyu bir tazminat ödemek zorundayız. Evet. Böyle bir şey dayatılmaya çalışıyor. Dolayısıyla Zelenski de Trump'ı da hem fazla kızdırmadan, kışkırtmadan yani %100 Ukrayna'nın kaynaklarını Amerika'ya teslim edeceği bir anlaşmaya imza atmamak için çaba sarf ediyor diyebiliriz.
Evet, yani Donald Trump resmen Rusya-Ukrayna savaşında böyle bir üst akıl gibi konumlandırdı kendisini. Hanginiz işte benim çıkarıma hareket ederse onun için iyi olur gibi. Washington Post'ta yapılan yorum isabetli gerçekten.